Bugün sizlere biber salçası nasıl oluyor onu anlatacağız. Gördüğünüz gibi bunlar hem tarhanalık hem de salçalık kırmızı biberlerimiz. Yemeklerde de kullandığınız, şöyle göstereyim, kırmızı biber. Önce biberleri yıkıyoruz. Ondan sonra çekirdeklerini çıkarıp tekrar temizliyor. Doğruyor. Ondan sonra tencereye biraz su koyuyor. Üstüne de biber koyuyor. Bu biberlere. Evet, kırmızı biberler doğradıklarını onları haşlıyor, kaynatıyor. Biraz yumuşadı mı üstüne de domates ekleyip doğrayıp onu da koyuyor. İyice yumuşatıyor. Bunda hem şu an biber hem de domates mi var? Evet. Sade biber salçası olmuyor mu? İçine mutlaka domates mi koyuyoruz? Ekşili olsun diye. İsteğe göre. Evet, böyle tadı daha güzel oluyor. Bak şunu da çekebilirsin. Evet. Ama içindeki biber salçası. Gördün Anladım. mü? Gördüm. Çok Ha. güzel. Şimdi bunlar böyle geçtikten sonra güneşte bekletilir Güneşe mi? koyacağım. Tuz atıp güneşte bekleteceğim. Güneşte kaç gün bekletiliyor? Koyulasıya kadar. İyice kıvamına gelesiye kadar bekliyor. Anladım. Olduğunda tekrar sizlere göstereceğiz zaten. Şu an süzme işlemindeyiz. Evet. Geçirme. Evet. Süzme değil, geçiriyoruz. Geçirme işlemi. Ha. Evinizde böyle kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi de tuzunu atıyoruz. Karıştırıyorum şimdi de. Böyle tuzunu emiştireceğiz. Bak ne güzel oldu. Tepside 3 gün beklediğimiz salçalarımız gördüğünüz gibi katılaştı. Bu kıvama geldi. Ve kavanozlarımıza koyuyoruz. Cam kavanozlara koymanız sizin sağlığınız için daha uygundur. Plastiklerde bozulma yapılabilir. 3 gün boyunca sabah öğle akşam olacak şekilde düzenli olarak karıştırdık. Ve sonrasında gördüğünüz gibi salçamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Ayşe ablamın da eline sağlık. Hoşça kalın. Güle güle.